Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece yarım kilo kıyma kullanarak harika bir et yemeği tarifi hazırladım. İster döner, isterseniz İskender olarak da tüketebileceğiniz yapımı çok kolay, pratik ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka sizler de deneyin. Yarım kilo dana döşten yani kaburgadan 2 kez çekilmiş orta yağlı bir kıyma kullanıyorum. Kıymanız çok yağlı olmasın. Pişirme aşamasında et küçülür. Çok yağsız olursa da kuru kalır. O yüzden orta yağlı bir kıyma kullanmaya özen gösterin. 4 yemek kaşığı koyu kıvamlı yoğurda 1 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıyorum ve köpürmesini bekliyorum. Karbonatı asitli bir madde ile birleştirdiğinizde ete eklediğiniz zaman asla kokusu ve tadı hissedilmez. Çok daha güzel bir kıvam ve lezzet ortaya çıkar. Karbonatlı yoğurdu ekledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı galeta unu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı oda sıcaklığında beklemiş suyu ekledikten sonra bütün bu malzemeleri 10 dakika boyunca mutfak şefinde yoğuruyorum. Tabii ki elinizle de yoğurabilirsiniz. Yoğurma işleminin bitmesine yakın baharatları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tepeli kırmızı tatlı toz biber, birer çay kaşığı kimyon ve karabiber ekledim. İsterseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi kıyma bu kıvamı aldı. Elinize yapışmayan ama birbirinden dağılıp kopmayan oldukça yumuşak kıvamlı bir dokuda. Hazırlamış olduğum kıymayı genişçe bir streç film üzerine alıyorum. Ellerimi birazcık ıslatıp kalınca bir rulo halinde şekil veriyorum. Şekillendirirken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Streç filme dikkatli bir şekilde ve sıkı bir vaziyette sarın. Daha sonra iki ucunu sabitleyin. Kıymayı ileri geri hareket ettirdikçe kenarlarda bir boşluk oluşacaktır. Mutlaka o boşluğu streç filme sararak kapatın. Böylelikle kıymanın içindeki hava kabarcıkları da çıkmış olacaktır. Bu doğrama işleminde size kolaylık sağlar. Ben bir kat daha streç filme sardım çünkü kıyma derin dondurucuda da bekleyecek. Herhangi bir koku almaması için bir önlem adına sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, şu an hazırladım. İlk önce buzdolabının soğutucu kısmında yani gıdalarımızı sakladığımız bölümde 3 saat dinlendireceğim. Daha sonra derin dondurucuya alıp bir gün boyunca bekleteceğim. Derin dondurucuda kıymayı saklarken düz bir zemin üzerinde yani bir tepsi gibi saklarsanız şeklinde de herhangi bir deformasyon olmayacaktır. Ertesi gün kıymayı çıkarttım ve oda sıcaklığında bir 10 dakika bekletiyorum. O arada pişireceğim tavayı da hazırlıyorum. Tava iyice kızdıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Ve şimdi doğramaya başlayabilirim. Gördüğünüz gibi buzlu bir şekilde doğruyorum. Kesinlikle buzu çözülmeden doğramanız lazım. Aksi halde kıymanız dağılabilir. Belli bir miktar kestikten sonra hemen pişirme aşamasına geçeceğim. Kestiğiniz etleri mutlaka hemen tavaya atın. Yani oda sıcaklığında bekletmeyin. Aksi halde dağılıp parçalanabilir. Bakın gördüğünüz gibi doğrarken bile
hiçbir şekilde dağılıp parçalanma olmuyor. Doğradığım etleri hemen kızgın tavaya yerleştiriyorum. Pişirirken de dikkat edin, asla kurutmayın. Sadece etin rengi birazcık dönsün kahverengiye doğru ve hafif kızarması da yeterlidir. Bakın şu anda etin rengi tamamıyla döndü ve ben hepsini tek tek maşayla ters çeviriyorum. Diğer yüzünü de yaklaşık bir 20 saniye kadar tavada pişireceğim. Tavamızı sadece ilk etapta yağlıyoruz. Bundan sonra hiçbir şekilde yağ kullanmayacağız. Kesinlikle yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Etiniz böylelikle kurumayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi hemen pişenleri hiç bekletmeden alıyorum. Dediğim gibi çok fazla pişirmeyin. Aksi halde etin rengi daha da koyu olur ve kurur. Şimdi hiç yağ eklemeden yine kesmiş olduğum etleri yerleştiriyorum. Etin her iki yüzü de renk değiştirince diğer yüzünü de ters çevirip yaklaşık bir 15-20 saniye kadar pişiriyorum. Çok fazla uzatmadan ve hepsini görmüş olduğunuz şekilde pişirdim. Şimdi pişen etleri ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesiyle ısıtacağım. Bu tamamıyla ısıtmak amaçlı yaptığım bir işlem. Böylelikle hafif de kızarmış olacak. Eti önceden pişirip servis aşamasında da bu şekilde ısıtarak da hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi eti servise hazır hale getireceğim. Bunun için tırnak pide kullanıyorum. İsterseniz siz ekmek arası, lavaşta ya da pilav üstü de servis yapabilirsiniz. Pideleri ben birazcık tavada ısıttım. Isıttıktan sonra bir servis tabağına alıyorum. Ve üzerine ısıttığım dönerleri yerleştiriyorum. Bu tabağı İskender olarak hazırlamak istedim. Salçalı sosunda da neler kullandığımı hemen kısaca söyleyeceğim. 2 yemek kaşığı tepeli salçayı 1 yemek kaşığı tereyağında bir müddet kavurduktan sonra böyle yoğun kıvamlı olana kadar sıcak su ilave ettim. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine de kızdırılmış tereyağı döküyorum bolca. Arzuya göre tavada birazcık kızarttığınız domates ve biberleri de yerleştirebilirsiniz.
Döner olarak da yine aynı şekilde pidenin üzerine yerleştirdiğim etlerin birazcık daha lezzetli olabilmesi adına bolca tereyağı serpiyorum. Sizler dediğim gibi istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bence her zaman buzluğunuzda bulunması gereken bir et. İnanın yapımı da hazırlaması da çok kolay. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok farklı çeşitte et, köfte tarifi görebilirsiniz. Hepsinin bağlantı linkini videomun sonunda görebilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz için de bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini de açık tutmanız yeterlidir. Tarifte kullandığım tüm ölçüleri ve malzemeleri de açıklamalar kısmında görebilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.